Merhabalar, ben Birito Martis, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kader matrisinde karmik kuyruk sayılarının ne anlama geldiği, geçmiş yaşamdaki karmalarımız, bu yaşamdaki etkileri ve bu karmik kuyruk ile ne yapmamız gerektiği hakkında bilgilerimi paylaşacağım. Bu videoda kader matrisindeki numaraları nasıl hesaplamamız gerektiğinden bahsetmeyeceğim. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz açıklamalar kısmından kader matrisindeki noktaların nasıl hesaplandığına dair videoya ulaşabilirsiniz. Bütün sayıları tek bir videoda anlatmak çok uzun olacağı için parça parça aktaracağım. Bu videoda 9, 12, 3, 12, 16, 4, 15, 25, 18, 6 karmik kuyruk sayılarını detaylı açıklayacağım. Sayılara kolay ulaşmanız için açıklamalar kısmına hangi sayıların hangi dakikada olduğuna dair kısımlar paylaşacağım. Buradaki dakikalara tıklayarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda açıklamalar kısmından diğer videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Yeni videolar hakkında bildirim almak için kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Video hakkında sorularınız ya da yorumlarınız var ise aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Mümkün olduğunca hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Öncelikle kader matrisinde karmik kuyruk dediğimiz kısımdaki D, D1, D2 noktalarında yer alan sayıları genel anlamlarıyla açıklayacağım. Daha sonra karmik kuyruk kombinasyonlarını açıklayacağım. Karmik kuyruk kısmındaki D, D1, D2 noktalarında 3 sayısına sahip kişilerde kadınlarla ve çocuklarla ilgili sorunlar, kadınlık ve annelik kavramlarına dair zorluklar gözlemlenebilir. Kadınsa özellikleri ifade etmekte zorlanma, kontrol etme ve aşırı disiplin gibi eğilimler, özellikle kariyer veya maddi konulara fazla odaklanmaya neden olabilir. Bu kişilerde kadına yönelik yüksek beklentiler, baskılar ve takıntılı davranışlar görülebilir. Ayrıca çocuk sahibi olmayı istememe, çocuk yetiştirmekten kaçınma ve yalnızlık hissi gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Kadınlar, anneler ve çocuklarla olan ilişkilerde sorunlar yaşanırken, otoriter bir tutum ve duyguları bastırma eğilimi de dikkati çekebilir. Karmik kuyruk kısmındaki D, D1, D2 noktalarında 4 sayısına sahip kişilerde erkek figürüyle ilgili güç elde etme arzusu veya bunun tam tersi olarak eylemsizlik ve sorumsuzluk gibi eğilimler görülebilir. Kontrol, sertlik, despotluk ve gücün kötüye kullanımı gibi baskıcı davranışlar sergileyebilecekleri gibi, boyun eğme, itaatkarlık, kararsızlık ve sorumluluktan kaçınma gibi pasif yönler de ortaya çıkabilir. Karmik kuyruk kısmındaki D, D1, D2 noktalarında 5 sayısına sahip kişilerde hukuki sorunlar, hiyerarşik yapıları ihlal etme ve aile içinde geleneklerle çatışma gibi eğilimler gözlemlenebilir. Kendine inanmama, sahtekarlık sendromu ve manevi gelişim eksikliği, bu kişilerde öne çıkan içsel zorluklar arasındadır. Ayrıca başkalarına ders verme veya fikirlerini zorla kabul ettirme eğilimi ve özel olma duygusundan kaynaklanan kibir gibi tutumlar nedeniyle yaşamlarında kaos ortaya çıkabilir. Karmik kuyruk kısmındaki D, D1, D2 noktalarında 6 sayısına sahip kişilerde ilişkilerde sevgi eksikliği, kalp kırıklığı ve yalnızlık gibi duygusal zorluklar öne çıkabilir. Partneri tamamen sahiplenme isteği, bağımlı ilişkiler kurma ve yüzeysel bağlar oluşturma eğilimiyle birlikte, ilişkilerde aşırı beklentiler ve idealize etme tutumu da yaşanabilir. Yanlış seçimler yapma, hayal kırıklıkları, kapalı bir kalp ve düşük özgüven, bu kişilerin karşılaştığı zorluklardan bazılarıdır. Başkalarının görüşlerine bağımlılık, kendini yeterince sevilmemiş hissetme ve dış görünüşe fazla önem verme gibi özellikler nedeniyle ilişkilerde sorunlar yaşanabilir. Karmik kuyruk kısmındaki D, D1, D2 noktalarında 7 sayısına sahip kişilerde hayatı bir mücadele alanı gibi görme,
Hedefe ulaşmak için her yolu mübah sayma ve savaşçı bir tutum sergileme eğilimleri gözlemlenebilir. Bu kişiler, başkaları üzerinde baskı kurma, zafer için her şeyi göze alma veya otoriter davranışlar sergileme gibi özellikler taşıyabilir. Aynı zamanda bu mücadeleci tutumun zıttı olarak pasiflik, hareketsizlik ve korkaklık da ortaya çıkabilir. Maddi ilerlemede sıkıntı yaşama ve finansal büyüme eksikliği de bu kişilerin karşılaştığı zorluklar arasında yer alabilir. Karmik kuyruk kısmındaki D1, D2 noktalarında 8 sayısına sahip kişilerde hayat dengesinin bozulması, almak-vermek dengesinde sorunlar ve adalet arayışı gibi zorluklar öne çıkabilir. Dinlenme ve çalışma arasında dengeyi sağlayamama, kuralları veya yasaları ihlal etme eğilimi, ihmalkarlık ve yükümlülükleri yerine getirmeme gibi sorunlarla karşılaşabilirler. Ayrıca dolandırıcılık, baskıcı davranışlar ve hayatta çatışma içinde olma gibi tutumlar, denge ve uyum sağlamak zorlandıkları alanlardandır. Karmik kuyruk kısmındaki D1, D2 noktalarında 9 sayısına sahip kişilerde yalnızlık, içe kapanıklık ve kapalı bir kalple kendini dış dünyadan soyutlama gibi eğilimler görülebilir. Aşk ve dünyevi zevklerden uzaklaşma, maddi değerlerden feragat etme ve kendini insanlardan uzak tutma isteği bu kişilerin yaşam tarzını etkileyebilir. Entelektüel kibir, bilgi paylaşma isteksizliği ve başkalarını yargılama eğilimi de ilişkilerde sorun yaratabilir. Düzensiz ilişkiler, aşırı asketlik ve entelektüel bir mesafe yaratma gibi tutumlar nedeniyle sosyal uyum sağlamakta zorluk yaşayabilirler. Karmik kuyruk kısmındaki D1, D2 noktalarında 10 sayısına sahip kişilerde inanç ve güven eksikliği, başkalarının etkisi altında kalma ve bağımsız hareket edememe gibi zorluklar öne çıkabilir. Kendi kaderlerine karşı gelme çabası, akıntıya karşı yüzme isteği ve hayatta zorluklarla başa çıkmakta zorlanma gibi eğilimler, gelişim sürecini engelleyebilir. Hayat amacı bulmakta veya kendini geliştirmekte isteksizlik, savurgan bir yaşam tarzı ve bağımsızlık eksikliği de bu kişilerin karşılaştığı içsel çatışmalar arasında yer alabilir. Karmik kuyruk kısmındaki D1, D2 noktalarında 11 sayısına sahip kişilerde güç kullanımı, baskı, agresyon ve çevreye karşı ezici bir tutum gibi eğilimler gözlemlenebilir. İşkolik olma, yıpratıcı bir çalışma temposu ve benim gibi kimse yapamaz düşüncesiyle hareket etme bu kişilerin yaşam tarzını etkileyebilir. Bu eğilimler, çevreyle ilişkilerde zorluklar ve iş ile kişisel hayat arasında dengenin sağlanamaması gibi sorunlara yol açabilir. Karmik kuyruk kısmındaki D1, D2 noktalarında 12 sayısına sahip kişilerde acı çekme, kendini kurban rolünde görme ve bağımlılık gibi duygusal zorluklar öne çıkabilir. Kayıplar, gücenme ve kırılganlık hissi, bu kişilerin yaşamlarında sıkça karşılaştıkları durumlar olabilir. Ayrıca başkalarına acı verme veya dışarıdan sevgiye ihtiyaç duyma, fedakarlık yapma eğilimleri de ilişkilerde sorun yaratabilir. Bağımlılıklar ve engellilik duygusu, kişisel gelişimi engelleyebilir ve bu kişilerde duygusal istikrarsızlık yaratabilir. Karmik kuyruk kısmındaki D1, D2 noktalarında 13 sayısına sahip kişilerde değişimle ilgili korkular, yaşam ve ölüm kaygıları, baskı altında kalma ve kötümserlik gibi duygular öne çıkabilir. Yıkım ve ölümle yüzleşme korkusu, hayatlarını olumsuz şekilde etkileyebilir. Bu kişiler, dönüşüm süreçlerinden kaçma eğiliminde olabilirler ve karmik olarak bu tür negatif enerjilerle karşılaşmaları, hayatlarında derin bir boşluk ve kaygıya neden olabilir. Karmik kuyruk kısmındaki D1, D2 noktalarında 14 sayısına sahip kişilerde aşırılık, duygusuzluk ve kalpsizlik gibi eğilimler öne çıkabilir. Yaşamda yaratıcılığın eksikliği, ruhsal acı ve bağımlılıklar gibi sorunlar da bu kişilerin karşılaştığı zorluklar arasındadır. Ruhsal ve maddi dengeyi sağlamakta zorluk çekerler,
huzursuzluk ve içsel boşluk hissi yaşarlar. Ayrıca sanatsal ve duygusal ifadelerinde kısıtlamalar olabilir, bu da kendilerini doğru bir şekilde dışa vuramamalarına yol açar. Karmik kuyruk kısmındaki D1, D2 noktalarında 15 sayısına sahip kişilerde yalnızlık, bağımlılıklar ve manipülasyon eğilimleri gözlemlenebilir. İnsanları kendi çıkarları için kullanma, yetkiyi kötüye kullanma ve sınırsızlık gibi davranışlar öne çıkabilir. Ayrıca baştan çıkma, aşırı tutkular ve maddi dünyaya bağlılık gibi sorunlar da yaşanabilir. Karanlık büyü, arzular, özgürlük sınırlarını aşma ve kontrol etme eğilimleri, bu kişilerin yaşamında karmaşık zorluklar yaratabilir. İhtiraslar, hatalar, suçlar ve agresyon gibi negatif yönler, ilişkilerde ve yaşamda karşıtlıklar doğurabilir. Karmik kuyruk kısmındaki D1, D2 noktalarında 16 sayısına sahip kişilerde yıkım ve yıkıcı değişimlerle yüzleşme eğilimleri görülebilir. Saldırganlık, maddi bağımlılıklar ve manevi gelişim eksiklikleri bu kişilerin yaşadığı zorluklar arasında yer alabilir. Bir şeye takılı kalma, geçmiş travmalar, işkence deneyimleri ve bağımlılıklar da yaşamlarını olumsuz etkileyebilir. Bu kişiler, çevrelerinde yıkım ve kaos yaratma eğiliminde olabilir, bu da kişisel gelişimlerini ve iç huzurlarını engelleyebilir. Karmik kuyruk kısmındaki D1, D2 noktalarında 17 sayısına sahip kişilerde, yeteneklerini gizleme veya açığa çıkarmama eğilimi görülebilir. Yeteneklerinin getirdiği üstünlük hissi ve yıldız olma kompleksi, bu kişilerin başkalarından üstün olduklarını düşünmelerine yol açabilir. Ancak bu özellikler, potansiyellerini gerçekleştirememe ve kibir gibi olumsuz tutumlara neden olabilir. Karmik olarak, bu kişiler bazen kendi yeteneklerinin farkında olsalar da onları tam anlamıyla geliştiremeyebilir ve içsel çatışmalar yaşayabilirler. Karmik kuyruk kısmındaki D1, D2 noktalarında 18 sayısına sahip kişilerde korkular, yalnızlık ve yanılsamalar gibi duygusal zorluklar öne çıkabilir. Bağımlılıklar ve depresyon, gerçeklikten kaçış eğilimleri bu kişilerin yaşamlarında önemli sorunlar yaratabilir. Karanlık büyü ve karanlık eğilimler, ruhsal dengesizliklere yol açabilir. Ayrıca fobiler, psikolojik hastalıklar ve illüzyonlara dalma gibi davranışlar, bu kişilerin gerçeklik algısını bozabilir ve içsel huzursuzluk yaratabilir. Karmik kuyruk kısmındaki D1, D2 noktalarında 19 sayısına sahip kişilerde saldırganlık, baskınlık ve otorite kurma gibi eğilimler görülebilir. Başkaları üzerinde baskı oluşturma, çocuklar veya kardeşlerle sorunlar yaşama ve maddi sorunlara odaklanmada bu kişilerin karşılaştığı zorluklar arasında yer alır. Ayrıca suçluluk hissi, fakirlik, melankoli ve bir şeye takılı kalma gibi olumsuz duygular bu kişilerin yaşamını etkileyebilir. Erken yaşta ölüm ve baskı gibi karamsar durumlarda, onların içsel huzurlarını bozan faktörlerdir. Karmik kuyruk kısmındaki D1, D2 noktalarında 20 sayısına sahip kişilerde, ailevi bağlarla ilgili zorluklar öne çıkabilir. Aileye veya yakınlarına karşı kırgınlık, kabul edememe duygusu ve ebeveynlerle yaşanan sorunlar, bu kişilerin yaşamını olumsuz etkileyebilir. Aile ve atalarla ilgili geçmişten gelen problemler, duygusal sıkıntılara yol açabilir ve bu kişiler, aile içindeki ilişkilerde dengeyi sağlamakta zorlanabilirler. Karmik kuyruk kısmındaki D1, D2 noktalarında 21 sayısına sahip kişilerde savaşçılık, saldırganlık ve dünyayı biz ve onlar diye ayırma eğilimleri görülebilir. Farklı olanı kabul etmekte zorlanma, inanç ve bilgi alanlarında kısıtlamalar yapma gibi davranışlar öne çıkabilir. Bu kişiler, kalıplaşmış düşünce yapıları ve dar görüşlülük ile hareket edebilirler. Çatışmalar, küresel çapta yıkımlar,
askeri faaliyetler ve sınırlayıcı tutumlar, yaşamlarında büyük gerilimler yaratabilir. İnsanları kabul etmekte zorlanmaları ve her türlü kısıtlama ile yargılama eğilimleri, ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Karmik kuyruk kısmındaki D, D1, D2 noktalarında 22 sayısına sahip kişiler, potansiyellerini tam olarak hayata geçirememe durumu ile karşılaşabilirler. Bu, içsel bir tatminsizlik ve gerçekleşmeme hissi yaratabilir. Özgürlüklerini kaybetme korkusu ve özgürlük kısıtlamaları da bu kişilerin yaşamında önemli bir engel olabilir. Sorumsuzluk, hedeflerine ulaşmada zorluklar ve kendi potansiyellerini tam anlamıyla kullanamama, yaşamlarında derin bir boşluk yaratabilir ve ilerlemelerini engelleyebilir. 9-12-3 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Hayatında önemli birini kaybetmiş, bu kayba katlanamamış ve kendi içine kapanarak yalnız kalmış olabilir. Sevdiği bir kişinin ihanetine uğramış, güveni sarsılmış ve bu olay sonrasında acı çekerek derin bir içsel boşluğa düşmüş, yaşamdan kopmuş olabilir. Büyük bir aşk yaşamış ancak sevdiği kişiyle birlikte olma imkanı bulamamış, buna karşılık o kişiye sadık kalmaya karar verip kendini ilişkilere ve aşka kapatmış olabilir. Çocuk sahibi olamamış olabilir. Çocuk, annesini kaybetmiş, yalnızlık çekmiş ve kendini terk edilmiş, değersiz hissetmiş olabilir. Yani büyük ihtimalle geçmişte bir kayıp, ayrılık veya terk edilme travması yaşanmıştır. 9-12-3 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Eğer geçmişte anne kaybı söz konusuysa, bu sefer anneden uzun süre ayrı kalma isteksizliği, ona yakın olma, onayını bekleme eğilimi olabilir. Yalnızlığa mahkum ilişkiler seçilebilir. İnternet üzerinden yazışmalar, farklı şehirlerde yaşama, partnerin uzun süreli iş seyahatleri gibi durumlar söz konusu olabilir. Eğer geçmişte anneyle zor ilişkilere sahip olmak söz konusuysa, geçmişten gelen güçlü bir gücenme varsa, içsel bir mücadele, öfke, kırgınlık ve aynı zamanda anneye bağımlılık yaşanabilir. Eğer geçmişte kalan partnerle ilgili ise, ilişkiler uzun süre gelmeyebilir çünkü hala o kişiye sadakat devam etmektedir. Mükemmel partner arayışı ve hayal kırıklıkları olabilir. Sevgi olmadan evlilik veya mantık evliliği olabilir, çünkü kalp kapalıdır. Aşk bağlılık ve acı olarak algılanabilir, bu da ilişkilere zarar verip yalnızlığa yol açabilir. Yakın ilişkilerden uzaklaşarak kariyere yönelme şeklinde bir kendine yetme durumu olabilir. Eğer geçmişte yaşananlar çocuklarla ilgili ise, çocuklara karşı yoğun bir duygusal bağlılık olabilir. Çocuklar için kaygılar yaşanabilir. Çocuklara karşı ilgisizlik görülebilir. 9-12-3 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Sevgi kaynağı haline gelmek. Öncelikle kendini sevmek. Bağlılık ve acı olmadan bir sevgi seviyesine ulaşmak. Daha fazla iletişim kurmak. İlişkilere açık olmak. Kalbini aşka kapatmamak. Karşı cinse güvenmek. Kadınlara ve çocuklara yardım ederek hayatını bu alanla bağdaştırmak. 12-16-4 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Geçmişte bu kişi güç sahibi, otoriter biri olabilir. Gücünü yıkıcı kullanmış, insanları kontrol etmiş ve boyun eğdirmiş biri olabilir. Bu yüzden insanlar acı çekmiş ve kurban olmuş olabilir. Bu kişi gerçekten de bir imparator olabilir. Çok sayıda insanı umursamadan yöneterek gücünü kötüye kullanmış olabilir. Aile içinde zorbalık yapmış, çocukları, ebeveynleri veya partneri üzerinde baskı kurarak hükmetmiş ve onları kontrol etmiş olabilir.
Diğer bir olasılık ise, bu kişi sorumluluk almak istememiş, potansiyelini gerçekleştirememiş, hayatını tamamen bırakmamış ve bu yüzden hayatı dağılmış olabilir. İnsanlarla ilişkilerinde kurban konumunda olmuş olabilir. 12-16, 4 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Özellikle kadınsa dışarıdan zarif, çekici ve kırılgan görünür, onu bir imparator olarak düşünmezsiniz. Ancak içeride güçlü bir içsel yapı vardır. Çoğunlukla babasız büyümüş, babası uzaktadır, baba duygusal olarak soğuktur ya da varlığı çok etkili değildir. Bu durumda güçlü bir erkek modeli eksik kalır. Güçlü olan annedir. Her şeyi çözen ve her yükü taşıyan annedir. Bu durum, ilişkilerde dengesizliklere neden olabilir. Eğer bu karmik kuyruğa sahip kişi bir kadınsa, partneri üzerinde baskı kurabilir, kontrol edebilir, erkek rolünü üstlenebilir ve erkek görevlerini yerine getirebilir. Bu durumda erkek, ilişkide kadından daha zayıf bir pozisyona düşebilir. 12-16, 4 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Zorlukları onurla karşılamak. Durumların kurbanı olmamak. Başkalarından yardım almayı öğrenmek. Hayır demeyi öğrenmek. Yaptığı iş için layık olduğu ücreti almak. Öz saygısını güçlendirmek. İktidarı merhamet ve anlayışla göstermeyi öğrenmek. Baba ve genel olarak erkeklerle ilişkilerini düzeltmek. Babayı ve diğer tüm erkekleri olduğu gibi kabul etmek. Hatalarını kabul etmeyi ve düzeltmeyi öğrenmek. Geçmiş hakkında pişmanlık duymamak. Manevi olarak gelişmek. Hayatındaki değişimlere şükranla yaklaşmak. 15-25 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Ailesini terk edip daha özgür bir yaşama geçmiş olabilir. Ailenin geleneksel beklentilerine uymamış, kendi yolunu seçmiş olabilir. Alkol, kumar, uyuşturucu gibi bağımlılıklar yüzünden ailesine zarar vermiş ve aile tarafından reddedilmiş olabilir. Suç gibi yıkıcı yollara saparak ailesinin itibarını zedelemiş, ailenin kendisinden uzaklaşmasına neden olmuş olabilir. Kendisini ayrıcalıklı görmüş ve ailesiyle çatışmalara neden olacak şekilde herkese kendi doğrularını dikte etmiş olabilir. 15-25 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Genelde eski alışkanlıklarını sürdürme eğilimindedir. Ailelerinden uzakta yaşamak, aile içindeki ilişkileri koparma, köklerini bilmemek, kendilerini yabancı gibi hissetmek gibi durumlar görülebilir. Ailelerinden fazla destek almazlar, ancak yine de ailelerine genellikle maddi anlamda destek sağlarlar. Bu kişiler, içsel olarak ailelerine olan desteklerinin karşılığını alamadıklarını düşündüklerinden küskünlük yaşayabilir. Bazıları bağımlılıklar yoluyla kendine zarar verebilir. 15-25 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Ailedeki diğer kişilerin görüşlerini kabul etmeyi öğrenmek. Aileden gelen yardımı minnetle kabul etmeyi ve gerektiğinde yardım etmeyi öğrenmek. Ailede dışlanmış birisi varsa, geçmişte bu kişiyi reddetmiş olsalar bile, onu hatırlamak ve kabul etmek. Aile soy ağacını çıkarmak, kökleri tanımak. Sisteme karşı gitmek yerine ailenin bir parçası olmaya çalışmak, iletişim kurarak ilişkileri güçlendirmek. Geçmişte yaşanan kopuklukları ve ailesel zorlukları çözerek içsel dengeyi ve uyumu sağlamak. 18-6 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir.
Kişi daha önceki bir yaşamında büyük bir sevgi açlığı çekmiş ve partnerine olan güçlü arzusu sebebiyle aşk büyüsüne başvurmuş olabilir. Aşırı sevgi ihtiyacı nedeniyle ya kendi ya da başkası adına bağlayıcı ritüeller yapmış, sevdiğini kaybetme korkusuyla hareket etmiş olabilir. Kimi senaryolarda sevgisizlik nedeniyle yalnızlık içinde kapanmış veya aşk arayışında hayal kırıklıklarıyla karşılaşmış olabilir. 18-6 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Kişinin ilişkilerde dengeyi bulması zorlaşabilir. İlişki bağımlılığı görülebilir. Gerçek sevgiye karşı yoğun bir açlık duyulabilir. Bu açlık, kişinin ilişkilere bağımlı hale gelmesine ve sık sık ideal partner arayışa girmesine yol açar. Sevgi algısında çarpıklık yaşanabilir. Bazı kişiler için sevgi, yalnızca hediyelerle ifade edilen bir olgu gibi görünebilir. Çocuklukta sevgi açlığı yaşadıysa, yetişkinlikte de eksikliğini duyduğu sevgiyi doyurmak için dış kaynaklara yönelir. Aşırı sahiplenme ve kıskançlık görülebilir. Partnerle olan ilişkide aşırı bir sahiplenme ihtiyacı ortaya çıkabilir. Partnerin ilgisi azaldığında bile derin bir boşluk hissedilebilir. Kendine yabancılaşma ve ilişkilere bağımlılık görülebilir. Aşk ilişkilerine veya dokunsal yakınlığa duyulan büyük ihtiyaç, kişinin kendi kimliğini kaybetmesine ve ilişkide tamamen eriyip yok olmasına sebep olabilir. Yanılsamalar ve hayal kırıklıkları görülebilir. Kişi, partnerini idealleştirmeye ve sonra hayal kırıklığına uğramaya eğilimli olabilir. 18-6 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Kendini sevmeyi öğrenmek. Kişi önce kendine sevgiyle yaklaşmayı öğrenmelidir. Kendine olduğu gibi, tüm kusurları ve alışkanlıklarıyla kabul etmelidir. İlişkilerde denge kurmak. Sadece sevgiyi almak değil, karşı tarafa da sevgiyi verebilmek önemlidir. Kıskançlık ve gururdan arınmak. Kıskançlık, gurur ve kendini diğerlerinden üstün görme gibi özelliklerden sıyrılmak gereklidir. Dokunsal ihtiyacı tanıma ve yönlendirme. Dokunma ihtiyacı konusunda bilinçlenmek ve bunu tatmin etmenin yollarını bulmak için, masaj terapisi gibi yöntemlerden faydalanmak önerilir. Kendi iç dünyasında doyuma ulaşmak. Dışarıdan sürekli sevgi arayışı içinde olmaktan kaçınmak. Gerçek sevgi tanımını keşfetmek. Kişi için sevginin anlamını keşfetmek önemlidir. Hediyelerle başkalarının beklentilerini karşılayarak değil, kendine ve başkalarına içtenlikle, beklentisiz sevgi sunabilmek gerekir. İlişkilerde başarı ve iç doyum için. Sevgiyle dolu ve sağlıklı ilişkiler kurmak, başkalarını mutlu etmeye çalışmadan önce kişinin önce kendini mutlu etmesiyle mümkün olur. Kendini olduğun gibi sevmeyi, kendine değer vermeyi öğrenmek, karmik görevinin bir parçasıdır ve bu başarıldığında kişi yalnızca kendini değil, çevresindekileri de pozitif anlamda dönüştürecektir. Bu videoda kader matrisinde karmik kuyruk sayıları, bunların ne anlama geldiği, geçmiş yaşamdaki karmalarımız, bu yaşamdaki etkileri ve bu karmik kuyruk ile ne yapmamız gerektiği hakkında bilgilerimi paylaştım. Buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolar ve kanal ile ilgili önerileriniz, sorularınız, iyi ya da kötü olduğunu düşündüğünüz yönler var ise yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.